Bu videoda birlikte bir şirket kuruyoruz. Bu süreçte attığım adımları, çizdiğim planları, düşündüğüm dakikaları hepsini kayıt altına aldım. Yalnız hissetmek istemedim. Sizleri de bu heyecanlı anlarıma dahil ettim. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Bir yükselişe şahit olacaksınız. Selamlar tekrardan kankalar. Motovlog konsepti dışında herkesin izleyebileceği bir içerik yapmak istediğim için önce sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Ben BYK Motovlog Dağ Gizlisi Burak Yavuz Kılıç. 4 yıl önce ikinci üniversitem olan bilgisayar mühendisliğini dondurmak zorunda kaldım. Üniversitemi dondurduktan sonra fiziki ve online olarak part-time işler yaptım. Bunun sonucunda uzun zaman boyunca hayal ettiğim motosikletimi satın aldım. Kalan son 1500 lira paramla ikinci el satın alıp kaskıma bağladığım bir kamera, bir mikrofonla gün gün gezip kayıtlar aldım. Motosikletimle sürüşlerimde eğlendiğim, heyecan duyduğum dakikaları YouTube'da paylaşmaya başladım. İnsanlar beni sevecekse ben olduğum gibi sevsinler istedim ve hayatımdan hiçbir görüntü vermedim. Yaşımı, adımı, hatta yüzümü bile gizledim. Bu yüzden yüzümde bir maske var. Önyargılı davranmayın. Bunca zaman devam ettik. Her ne kadar profesyonel bir çekim yapsak da, kameraların karşısında olup kendimi tanıtsam da maske olacak. Ama bakalım bir çözüm üretmeye çalışacağız. Anı olması amacıyla başlattığım bu serüvende beni seven, benimle birlikte eğlenip heyecanlanabilen binlerce güzel dostum oldu. Benden bir parça hediye edebilmek için ürettiğim stickerları yine hayalini kurduğum bir işle taşlandırdım. Kendi giyim markamı kurmak. Stickerları ben aslında üretip sizlere, isteyen herkese yollarda vermek istedim. Uzaktan isteyenlere de ne yapalım göndereyim dedim ama kargo ücretleri çok yüksek çıktı. Bir sticker için bu kadar yüksek kargo ücreti bu kadar kişiye içim el vermedi. Ben de birkaç tişört üreteyim. Tişörtü alan herkese yanında hediye olsun istedim. Böylelikle iki dileğim de gerçekleşmiş oldu. Bu tişörtleri üretebilmek için arkadaşlar üreticilerle görüştüm. Minimum 100 adet kardeşim, yürü git. Zor bela yaptırdık. Abi 100 tane tişört geldi kocaman. Ben dedim ki bunları nasıl satacağız? Harbiden ne yapacağım dedim ben bu kadar tişörtle. Ama ne yapalım dedik, eğer satılmazsa ihtiyacı olan çocuğa, gence dağıtırız dedim. Böyle içimi ferah tuttum. Satışı duyurdum ve duyurduğum günün gecesinde tişörtlerin tamamı satıldı. Şimdi BYK Wear 3. senesinde beni gururlandırarak satışlarına devam ediyor. İpliğinden kalıp ölçülerine, tasarımından finale kadar her şeyinde parmak izim var. Sağ olsun çok değerli bir arkadaşım da bana bu konuda yardımcı oluyor. Diğer yanda anı ve eğlence olması amacıyla başlattığım bu motovlog serüveni gerçekten büyük kitlelere erişmeye başlamıştı. Yaptığım işi yapabileceğim en iyi şekilde yapmaya çalıştığımdan, normalde hayatımdan 2-3 saat alan video kayıt, düzenleme ve paylaşım süreci haftamın 3-4 gününü alan büyük bir projeye dönüşmüştü. Bu zaman sıkışıklığından sonra da para kazandıran işlerimi bırakmak zorunda kaldım. Göz ardı etmeye çalıştığım yıllardır YouTube videolarında tehlikeli eylem veya sert bir sürüş yapmasam dahi her videoma kardeşim sen tehlikeli eylem yapıyorsun, bu videodan da para kazanamayacaksın demesi ayrıca bir stres kaynağı olmuştu benim için. Örneğin bu videoda gidip sağda solda birkaç köşede oturup sizlere bu serüvenden bahsettim ama %90 itibariyle bu videoda sarı dolar alacak. Sarı dolar demek para kazanman kısıtlı, bu videodan da para kazanamayacaksın demek esasında. Motovlog konseptinin yeniliğe çok elverişli olmayışı ve bu koca sarı dolar sıkıntısı gerçekten çok canımı sıkmaya başlamıştı. Arka planda konseptimden bağımsız tekrar farklı işlerde çalışmaya başladım. Bununla birlikte YouTube'a çok fazla zamanım kalmadı. Neticesinde YouTube'dan uzaklaşmaya başladım. Uzaklaşınca da bunca zaman emek vererek oluşturduğum bu güzel topluluğu yüzüstü bırakıyormuş gibi hissettim. Bu sefer de bundan stres olmaya başladım. Zaten onca mesaj geldi bana. Abi neden video atmıyorsun? Niye videolar gelmiyor diye. Bir iki kere girmeye çalıştım ama hep bu stres devam etti. Bundan etkilenip YouTube'a geri döndüm. Tekrar para bitti. Bir daha işe girmeye çalıştım. Bu döngü böyle birkaç defa tekrarlandı. Normalde YouTuber'lar paraları bitince YouTube'a geri dönerler. Ben parayı yapıp YouTube'a geri dönüyordum, bitiriyordum. Bir daha işe girmek zorunda kalıyordum. Evet dostlar, bu gidişatı değiştirmenin hem para kazanabilip hem de yapmaktan keyif aldığım YouTube'u devam ettirebilmem gerekiyordu. Bu adımımda bütün projelerimi, bütün oluşumlarımı kesiştiriyorum. Birkaç yıl önce arabalara ve motosikletlere sticker giydirme işini görmüştüm ve ilgimi çekmişti. Üzerine duramamıştım ama merak etmiştim bu işi. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde bunun üzerine durdum, araştırdım, şehir değiştirdim bunun için. Bu iş hakkında detaylara sahip oldum. Benimle çalışabilecek, halihazırda bu işi yapan usta ekibini oluşturdum. Artık bir an önce kolları sıvamanın zamanı gelmişti. Çünkü bu proje aklımdaydı. Kurmuş olduğum BYK Wear'ın başlangıcında sadece birkaç ürün tedariği sağlayıp bunları satabilmek için online web sitesi oluşturmuştum. Şimdi ise her şey öyle kolay değildi. Bir atölye kurmamız gerekiyor, inşaata girmemiz gerekiyor. İnternetten giriş aşamasında işletme gereksinimlerini karşılayabileceğim ve birkaç aylık düzenli kirasını ödeyebileceğim bir dükkan aramaya başladım. Böyle birkaç araba alıp bekletmek yerine bir araç, iki araç alalım, aldığımız işe odaklanalım istedim. Hem de maliyetleri minimum düzeyde tutmak istediğim için öyle çok büyük bir yer araştırmadım. Ayrıca konum
Konum da çok önemli. Sanayiye, evime çok uzak olmamalıydı. Araçlara herhangi bir şey lazım olduğunda hızlıca tedarik edebilmemiz gerekir. Tabii birkaç filtreleme atınca işler çok değişiyor. Fiyatlar ansızın artabiliyor. Çok fazla bu işin içine düşmeden beğendiğim birkaç dükkan arasından birini seçtim ve kiraladım. İlk adımı attık. Asıl savaş şimdi başlıyor. Taslak olarak yapılacakları düşündüğüm ilk gün kafayı yemek üzereydim. Tadilat ve sanal işlemler olmak üzere iki plana ayırdım ki bir görebileyim, ayırt edebileyim. Ve bu koca iki dalda, altı bir dünya detay olan dalda yalnız başımaydım. Bir şeyleri bitirmek gerekiyordu. Günün sonunda planlamayı yapması gereken, bunları artık bir düzene koyması gereken, ne zaman bitireceksin sorusuna cevap vermesi gereken kişi bendim. Marka ismi, web sitesi, sosyal profiller, gönderi tasarımları, tadilat için boya, dükkana giriş için kapı, ışıklandırma, girişte bayraklar, camları... Sakince bir nefes alıp öncelikle bir marka ismini netleştirmek istedim. Daha önce giyim markamda BYK ismiyle insanlara memnuniyet sağlamanın gururunu sattığım için bunu devam ettirmek istedim. Yine BYK'yı seçtim. İlk kelimemiz hazırdı ama ikinci kelimeyi seçmek için harbiden ne kadar düşündüm bilmiyorum. Garaj mı olsun, motors mu olsun, cars mı olsun? Bir dünya seçenek var ama bir türlü karara bağlayamadım. Bir türlü netleştiremedim. Garajı düşündüm. Garaj her yerde var. Motorsu düşündüm. Daha çok böyle bir galerici izlenimi verecekti. Farklı ve sade bir şey olmasını istiyordum. Kaplama işinin İngilizcesi olan wrap kelimesini kullanmak istedim. BYK Wrapping diye. Bu sefer de bizi sandviççi falan sanıp sipariş verirler. O işe de girmeyelim yani. Bir tane de eksiğimiz kalsın. Wrap'ten de böylelikle vazgeçtim. Birkaç günlük gerçekten düşünmenin ardından araç ve motosiklet işinde çok yaygın olmayan estetik bir isim istiyordum. Sonunda bulmuştum. BYK Design. İsmi netleştirip marka tescil sürecini hallettikten sonra parmaklarımın çalışmasını bekleyen bir iş vardı. Ürün stoğunun, çeşidinin ve satışının halihazırda gerçekleştiği bir web sitesi kurduğum için bu web sitesi benim için bir çocuk oyuncağıydı. Yapacağımız hizmetlerle menüler oluşturdum, gerekli bilgileri ekledim, birkaç fotoğraf düzenlemesi ve bitti. Tabii ki işlem yapacağımız araçlardan sonra bu web sitesindeki fotoğraflar ve sosyal profiller güncellenecek ama şu anlık sade ve şık bir web sitesi olduğunu düşünüyorum. Sıfırdan başlangıç olduğu için her ne kadar dijital işler gözümde büyüse de hepsi daha önce yapmış olduğum işlerdi. Aslında çok zorlamayan, sadece zaman harcamam gereken işlerdi ama beni bekleyen, beni asıl korkutan büyük şey inşaattı. Evet, geldik inşaata. Beni mahveden parta. Hem fazla bütçe ayırmamak için hem de her detayında dokunuşum olsun diye uğraştığımdan bu süreç biraz uzun sürdü. Ama süreci en uzatan şey benim genellikle usta arayışımdı. Mesela kapı yapılacak, onu bulacaksın. Birkaç yerden fiyat alacaksın falan. Bu gibi şeyler çok zamanımı aldı. İlk önce bir dükkana giriş çıkışımız kolay olsun diye otomatik kapıdan başladık. Bir otomatik kapı buldum. Bunun montajı yapıldı. Çok heyecanlıydım bu yapılırken. Ama bu kapı yapılırken büyük iki sorunumuz vardı. Birincisi kiracıdan kalan elektrik borcu ki bu beni 2 haftalık bir zaman kaybına uğrattı. Çünkü o elektrik bağlanmadan bir işlem yapamazdık. Mesela o kapı yapılırken yan taraftan, ortalıktan falan elektrik çektik. İkinci sorunsa o kapı yapıldıktan sonra elimizde kalan eski vitrin camı, 7 metrekarelik cam. Bu tatlı ufak camlar bize nasıl sorunlar yaşattı, az sonra size görüntülerini vereceğim. Camlar harbiden bizi mahvetti. Elektrikli olan bu iğrenç borç resmi sürecini tamamlamaya çalışıyorken, yani daha doğrusu ben gerekenleri yaptım da bekliyorsunuz işte, öyle saçma bir bekleyiş. Bu dönemde ben de ara sıra gidip dükkana bakıp geri dönüyordum. Duvarlardaki bu iğrenç boya ve alçı ufak ziyaretlerinde gözüme batmaya başlamıştı. Artık dükkanı tadilata sokmak gerekiyordu, başlamak gerekiyordu bir yandan, her ne kadar elektrik olmasa da. Malzemecilere gidip ilk başta bir boya ve gereken malzemeleri aldım. 2 tane arkadaşımın yanıma aldım. Bir tane sarı kulaya, bu iş tamamdır. Biri alçı, diğeri boyaya başladı. Bense joker elemandım. Bir alçıya bakıyordum, bir boyaya bakıyordum. 2 tarafla da uğraşıyordum. Büyük duvardaki boyanın çoğunluğu bittikten sonra oradaki o cam kapı artık oynaması gerekiyordu. Dedim ki gel kardeş, ben şunu bir kaldırayım. Harbiden yalnız başıma kaldırıp yere koydum bu cam kapıyı. Çok ağır değil, kaldırabilirim de hacmi büyük. Arkadaşa dedim gel şunun ucundan tut, hareket ettirelim şunu. Elleri de zarar görmesin diye, çünkü o cam pürüzsüz bir kesik değil. Ona kulp tarafını verdim. Kaldır dedim şuradan. Ben diğer taraftan tuttum. Ama yapılan bu eril işlemlerde testosteronunu pompalayan arkadaşım kulpundan tutup kaldırdı. Bana doğru eğimli olan cam yüzüme doğru, bütün vücuduma patladı.
Ya oğlum her yerimden kan akıyor. Bir tane çiziği var, onu gösteriyor bana ya. Oğlum ben kaldırdığım için... Gel ya. Doğrusu ne kardeş? İkimiz aynı anda kaldırdığımız için birimizin kolu birimizden aşağıda olduğu için köşesi yere çarptı. Bak şunu söyleyeyim. Sen kulp tarafını aldın, rahatça kaldırdın. Tamam. Boyayı yapıyorsun erkek adam, yaptın işlemleri. Bir çaktın. Ama ilk adımda patlamadı. 1-2 adım atarken adımlarımızın şeyi... Yani o ilk 2 adımda biraz gücü arttırdın işte. Ben tutamıyorum, kaydı patladı. Bir dakika, dur. Batarya değişti. Neyse arkadaşlar, bu süreç böyle işte. Harbiden o gün %100 enerjiyle girdik biz o dükkana. O kırıkla birlikte yerle bir oldu. Dedik ki ne yapacağız yani? Zaten her yerimiz cam parçası içerisindeydi. Ben sıfır kol giymiştim. Terle birlikte kanamayan yerlerde kanamaya hazır cam parçası doluydu. Dedim ki basıp gidelim. Sağ olsunlar bizim sarı kulalı işçiler dediler ki devam, durmak yok. Ne yapacağız bu canlılarla, nasıl devam edeceğiz? Sokak arasında bahçe hortumuyla arkadaşlar steril ve hijyenik bir şekilde duşumuzu aldık. Saç aramızdan bile çıktı ya, değil mi? Kurtulduk, sonra temizlik. Ardından tekrardan işlemlere devam ettik. Boya bitti ama harbiden o gün biz de bittik. Herhalde arkadaşlarım o günden sonra beni silmeyi düşünmüş olabilir. O yüzden mi aramadın beni ondan sonrasında? İşleri bir yandan. Bir yandan iş için gereksinimleri sipariş ediyorken bir yandan da dükkanda yapamayacağım işler için ustalar araştırıyordum. Ve kalan cam profil. 5-6 metrekarelik cam profil. Onun acilen çıkması gerekiyordu. Gördükçe harbiden psikolojimiz bozuluyordu. O artık bir gitsin de nefes alayım diyordum. İşin finalinde dostlar, bırakın o cam profili satmayı, hediye edebilmeyi, o cam profili çıkarabilmek için biz para ödedik. Hem imhasına hem de nakliyesine para ödedik. Allah'ın belası. Bu iki cam aynı değil, diğerine bunu yapamazsın değil mi? Benim üstüme patlayana. Ben de diyorum ne yapıyor abi diyor. Bizim işimiz bu dedim ya sana. Profesyonel olarak. O lanet camdan kurtulunca camın altındaki duvarı ve iş yerinin geri kalan tüm duvarlarını ikinci kat boyadık. İlk gün yemeği, masa sandalye hiçbir şey yok. Duvara da yaslanamıyoruz. Böyle bildiğin mekanın ortasında yerde oturuyoruz ya. İç mekan boyası bitmişti. Temiz ve pürüzsüz bir görünüm olmuştu. Şimdi de dış cephe gözüme batıyordu. Artık yumurtacı profilinden çıkmanın zamanı gelmişti. Tabelayı çıkardık ama çıkarınca hiç memnun kalır mıyım ki, dışarı gayet güzel gri bir renkti. Dedim ki burayı da siyah yaparsak 10 numara olurum. Hem markanın renklerine uyacaktı hem de konseptim devam etmiş olacaktı. İç mekan beyaz, dış mekanda siyah olacak. Burayı da boyamak için arkadaşım boyaya başlamışken ben tabelanın arkasında kalan küçük küçük delikleri yaklaşık 40-50 adet parmağımla bir bir kapattım. Ondan sonra zımparaladım. Saatlerimi aldı bu arada, böyle bir cümleyle geçiyorum ama yani doğrusu herkesle o yamuk merdivenin tepesinde tanıştım. Son durum böyle, akşam oldu artık, çıkıyoruz. Boya işinden kurtulduk. Burada aletler olacak. Buraya bir folyo dolabı yapacağız. Burada minik bir oturma alanı olacak. Çöp kovası falan. Aracımız böyle olacak. Şu bir nokta kamera, ikinci noktaya kamera. Bir de şuraya koyacağız. Aracı tam 360 derece görüntüleyeceğiz. Yumurtacıdan buna dönüştük. Sonunda büyük fiziki işler bitmişti. Artık şöyle dükkanda bir markanın logosunu, bir BYK görmek istiyordum. Bunun için sabırsızlanıyordum. Artık eğlenceli bölüme geçmiştik yani. İçeriye ve dışarıya istediğim logonun ölçülerini, tek logoyu hazırladıktan sonra birkaç reklamcıya attım. Bu oluşturduğum logoyla tabela için üretim tamamlanıyorken biz mağaza için gerekli ıvır zıvır ekipmanları satın almak için yola çıktık. Bunları tamamladık. Ayrıca mağazada görünmesi gereken folyolar için bir stand gerekiyordu. Folyo standını da bir mobilyacı arkadaşla birlikte çizip ürettik. Satılan hazır olanlardan 10 numara daha iş görür oldu bizim için. Çünkü altta bir de kapaklar yaptık. Ekstra bir saklama alanına ihtiyacımız vardı. Bu sorun da böylece çözülmüş oldu. Bu esnada tabelalarımızın üretimi tamamlanmıştı. En heyecanlı olduğum dakikalardan biriydi. Çünkü ölçüp çizip attığın, uğraştığın bu dükkan için marka ismini kocaman görmüş olacaksın. Ben bir şeyleri planlayıp bunun üzerine uğraşıp sonra fiziki bir şekilde görmekten gerçekten büyük haz duyuyorum. En sevdiğim şey bu yani. Bunun için yaşıyorum diyebilirim. Tabelalar da bittikten sonra şöyle bir dükkanın karşısına geçip tebessüm ettim. Geliyoruz lan dedim. Dış tabelamız bitti. Akşam olduğu için pek görünmüyor ama canavar gibi oldu be. İçeride böyle. Aman aman. Artık bir şeylerin taslağı çıkmaya başladı. Bir şeyler üretilirken veya tamamlanırken başka bir şeyin üretim veya sipariş sürecini başlatıyordum. Çünkü dostlar, girişteki bu elektrik ve bahsetmediğim birkaç resmi sorun bana ciddi derecede zaman kaybı yaşattı. Artık turboya bağlamıştım bu dönemde. Ayrıca kaplama sonrasında finaldeki araçlarımız, motosikletlerimiz gururla adımızı taşısın diye bir plakalık siparişi oluşturdum. Ama her işte olduğu gibi bu işte de 1000 adetin altında sipariş oluşturmaya kalkışırsanız çok hoş bir şekilde karşılanmadan reddediliyorsunuz. Artık işler
işlemler birazcık bitsin istiyordum. Bir dünya işlem yapılıyor. Bir dünya sipariş veriyorum. Kafa yoruyorum. Azalması gerekirken, rahatlamam gerekirken gün geçtikçe stres artıyor. İvmeli bir şekilde sanki yapılması gerekenler daha çok gözümün önüne çıkmaya başlıyordu. Bir yandan kullanacağımız folyolarla ilgili üreticilerle toplantı yapıyor. Bir yandan yeni gereksinimleri araştırıp onlar için sipariş oluşturuyor. Bir yandan da gizlice bankaya girip hesap makinesine yenile atıyordum. Plakalıklarla birlikte aynı gün sipariş ettiğim masa sandalye takımımız ulaştı. Tabii her şeyi inşaat için düşünüyoruz ama iş yerimize gelen misafirlerimiz de bir yere oturabilsin değil mi? Çok fazla yer kaplamayan minik tatlı bir şey buldum. Fakat simsiyah kömür gibi bir şey geldi. Buna birazcık bir detay eklemek gerekiyordu. Üzerine ölçü alıp sticker tasarlayıp ekledim. Sonuçtan çok memnun kaldım. Bu dönem arkadaşlar saldırıyordum resmen. Hiç boş durmadan bir adım atmaya çalışıyordum. Aynı günün akşamında mesela broşür tasarlamaya başladım. Kartvizit yerine broşür tasarlamak istedim. Çünkü insanlara tanıtımı yapıyorken, bu fiziki tanıtımı yapıyorken neler yaptığımızı ayrıca açıklamak istedim. Broşürün tasarımı da gerçekten düşündüğümden çok uğraştırdı. En az bir web sitesi kadar uğraştırdı. Hatta onun da ufak ufak kaydı var. Onları da göstereyim sizlere. Broşür bitti, iş bitti mi? Hayır abi, hemen yeni bir şey. Dükkanın girişine rampa gerekliydi. Zaten dediğim gibi arkadaşlar en çok zamanı alan şey ne yapılabilir, kim yapabilir? Bu yani. Ne yapılabileceğini düşünüp kararlaştırıyoruz. Kim yapabilir diye arayıp duruyoruz. Kim tabii ki bizi çok fazla kim bizi çok fazla üzmeden yapar bu işi diye araştırıyoruz. Bu süreç çok zamanımızı aldı. Örneğin orada mesela 8-9 santimlik bir yükseklik vardı. Marşpiyeller sürtlesin, bir şey olmasın diye oraya rampa yapmak istedik. Ölçüleri alıp bir çizim yaptım onun içinde. Bir demirciye gittik. Verdiğimiz ölçülerle 9-10 metrekarelik bir alan çıkıyordu. Demircilerin bayram ettiğini görünce oradan uzaklaştım. Bu işi çimentoyla halletmek gerekiyordu. Onunla birlikte işlemleri yaptık. Daha sonrasında ben onunla bir de uğraştım. Siyah boyadım. Üzerine maskeleme yapıp beyaz ok çizgileri falan ekledim. Pit stopumuza giriş hesabı. Gölgeyi oraya koyduğumda gelen motorcu arkadaşlarımız motosikletlerine kaplama istediğinde bir motosiklet halısı üzerinde olsun istedim motorlar. Çimentonun akşamı motosiklet halısı tasarlamaya başladım bu sefer. Şu an bir halı ayarladım. İş yerimizde bir halı var. Kendi tasarladığım halıyı üretmedim. Onunla ilgileneceğim. Yalan yok, şu an için hazır değil. Yapıyorken fark ettim niye göstermiyorum diye. Hem birazcık mavi görünüyorlar hem de güçsüzler. Yani 15 wattlık cihaz ama 15 watt da vermiyordur. Onun yerine bakın duruşa bak. Şöyle göstereyim. O ne öyle ya? Bu eskisi, bu yenisi. Hatta bir before after yapalım hemen. Şu anki görünüm böyle arkadaşlar. Bak zaten taktığım nasıl belli ediyor kendini. Oğlum ne oldu lan bura böyle? Hedefim aslında bu iş yerini bir ayda tamamlamaktı. Tabii ki planladığım gibi olmadı. 2 ayda tamamlandı süreç. Girişte yaşadığım aksaklıklar sebebiyle hem de sıfırdan kurmaya çalıştığım bu iş hem güzel bir iş yeri hem de kuvvetli bir sosyal görünüm gerektirdiği için yaşanan aksaklıkların üzerine bu süreç böyle uzadı. Ama sonunda bitti. Şükürler olsun ki şurada durup şu kayıtları alabiliyorum artık. Tam olarak dediğim gibi 2 ay süren bu süreç hem maddi hem de mental olarak beni gerçekten yordu. Ustalarımız araçlara ve motosikletlere PPF koruma kaplama, renkli folyo kaplama, araçlara cam filmi, yıldız tavan, body kit, birçok işlem, birçok hizmet sunacak. YouTube içinse ayrıca bir haberim var. Çok heyecanlıyım bunun için. Zaten bu yüzden YouTube ve iş ilişkisinden uzunca bahsettim. Bu aşamayla birlikte, bu adımla birlikte YouTube'la işi, yani ilgi alanlarımı çakıştırmış oluyorum. Gelen araçlarla, motosikletlerle ayrıca videolar çekeceğiz. BYK Design kanalında bunların hepsi yayında olacak. Açıklama kısmına bırakacağım linkten BYK Design sosyal hesaplarını da takip edebilirsiniz canlar. Mesela kendi aracıma da, gölgeye de kaplama yapacağız. Araca başka uygulamalar yapacağız. Bunların hepsini vlog olarak ve işlem süreçlerini kayıt altına alarak paylaşacağım. BYK Design kanalına sadece odaklanıp yine motovlogu arka planda bırakacağım diye düşünmeyin. Yine motovlogda devam edecek. Hatta bununla birlikte YouTube'u hatırlamış olacağım. Sürekli motovlog üretmek için de kendimi ittirmiş olacağım. İşlemlere dönecek olursak PPF kaplama için açılışa özel 1 aylık bir kampanya yaptık. Bunun hakkında bilgi almak için veya randevu oluşturmak için BYK Design web sitesinden veya oradan WhatsApp'a gidip randevu oluşturabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar,
şirket hattına ve mesajlara ne yazık ki ben bakamayacağım. Bunlarla ilgilenen başka bir arkadaşım olacak. Ve dostlarım, finale geldik. Ne yazık ki sizleri davet edebileceğim, büyük bir açılış yapabileceğim bir iş yeri değil. Evet, üzerinde bayağı uğraştık, elimizden geleni yaptık ama öyle bir konum değil, öyle bir rahatlığımız olamaz. Sözüm olsun sizlere, inşallah ileride daha büyük bir yere geçersek, bu işi büyütürsek herkesi davet edebileceğim bir açılış yapmak isterim. Sıradaki hayalim, lan insanoğlu ne kadar doyumsuzsun ya. Bir hayali bitir, hemen diğerini hayal et. Bitir, diğerini hayal et. İşler böyle arkadaşlar. Yerimizde durarak olmuyor hiçbir şey. Bir şeyler denemek zorunda olduğum için adıma heyecan verici bir girişimde bulundum. Tabii ki her ne kadar kendi yağımızda kavrulsak da, borçlanıp kendimizce riskler alsak da haset edenler, pis bakanlar olacaktır. Onlara da yine de bol şans diliyorum. Er ya da geç herkes kalbinin ekmeğini yer ama yüzüme gülüp rol yapmaya kalkışmayın, benden uzak durun. Sakin olun. Yorucu falan oldu ama içime sindi ve bu video da bayağı uğraştırdı bu arada. 3 gün süren bir kayıt oldu. Bakalım daha düzenlemeye geçmedik. Tahminimce o da bir 3-4 gün alacaktır. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Ben yine giyim markamda da oldu. Burada da kendi adımı gururla devam ettirebileceğime inanıyorum. Sonuçtan çok memnunum. Buradan bunu yapabildik. Yapabileceğimiz işlemlerle bundan sonra artık tabii ki ismimizi göstereceğiz. Dediğim gibi bu iş yeriyle birlikte hem gölgeyle hem gelecek motosikletlerle, gelecek arabalarla yeni içerik fırsatları olacak benim için. Hobi olmaya devam edecek. Ne yazık ki her ne kadar büyük bir kanal olsa da para kazanmaya kapalı bir kanal. Beni geliştiremeyecek bir kanal. Maddi olarak, planlarım olarak. Bu yolda ne kadar çalıştığımı bilip, bir şeyler denediğimi görüp yardım etmeye çalışan dostlarıma, kardeşlerime teşekkür ederim. Hepsinden önce siz büyük destekçilerime, her zaman yanımda olup varlığını hissettiren kankalarıma teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Burası da böyle bir girişim oldu. Bu da böyle bir video oldu. Her ne kadar belgesel, röportaj tarzı bir video olmuş olsa da ben yine YouTube kapanışımızı yapmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bayağı uğraş var. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim böyle heyecan verici, bayağı uğraştığım bir serüvendi. O zaman bugünlük bu kadar. BYK kaçar.